Herkese Houston, Texas'tan merhaba. Texas'ın kavurucu güneşi altında yürüyoruz. Bugün 4 Temmuz, Amerika'nın bağımsızlık günü. Şu anda saat akşam 6'yı geçti arkadaşlar. Ama güneşin etkisi hiç geçmiyor. Hava 36-35 derece gösteriyor. Ama 40 derece hissettiriyor. Belki daha fazla. Yani şöyle söyleyeyim, bir yarım saat falan araba sürdük otelden buraya. Otel dedim de motel bu arada. Onu da gösteririm. Klasik bir Amerikan moteli. Şu birinin delirip herkesi kestiği filmler olur ya, onlardan. Neyse, yarım saat falan araba sürdük. Arabanın koltuk soğutması koltuğumu soğutamadı. Öyle bir sıcak var. Ve biz bu sıcakta Amerika'nın bağımsızlık kutlamaları var. Parkın birinde, Elonora Park. Tabii biz buranın yerlisi olmadığımız için öyle baktık nerede ne bulabiliriz diye. Burada konser var. Akşam da işte klasik havai fişek gösterileri olacak. 15 dolarlık bir bilet vardı kişi başı. Onu aldık çünkü konser olduğu için bedava değil. Konsere gelenleri de tanımıyorum, yani zaten tanısam herhalde 15 dolar olmazdı. Ben eğer Amerika'da birini tanıyorsam 15 dolar değildir, daha fazladır. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Umarım parkta bizim düşündüğümüz gibi ağaçlar vardır, gölgelik vardır ve biraz serindir. Güneş battıktan sonra da biraz daha serin olmasını istiyoruz. Güzel bir kutlama günü bizi bekliyor. Bakalım Amerikalılar 250. yıllarını 4 Temmuz nasıl kutlayacaklar? Melik Gökçek'in dinozorlarından var arkadaşlar. Melik Gökçek yapınca dalga geçiyoruz. Amerika'da olunca görmeye geliyoruz. Hacı abi özel bir çalışma yaptırmış. Spider-Man'li motor. Bence açıkçası başarılı olmuş yani. Bu da Dodge Challenger'ın God of War versiyonu. Orada da Naruto versiyonu var. 3 tane böyle Dodge Challenger'ın farklı versiyonlarını sergiliyorlar. 4 Temmuz'da ne alakası var derseniz bilemiyorum. Hi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. İlk kez mi geliyorsunuz? İlk kez mi katılıyorsunuz? Yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Ben ilk kez katılıyorum. Burada yaşıyoruz artık. Ha öyle mi? Hayırlı olsun. Biz de gezmeye gelmiştik. Öyle festivali görünce gelelim dedik. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. Evet, Türklerle karşılaştık. Burada yaşayacaklarmış. Bu da Naruto versiyonu dediğim gibi. Burası da konser alanı arkadaşlar. Böyle sandalyenizi alıp geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Aslında bizim yaptığımız bu modada... konser alanı başkaymış ya. İçeride şey falan varmış. Vazgeçtim arkadaşlar. Bizim yaptığımız gibi değil. İçeride yine farklı standlar var. Bir onlara gidelim bakalım. Ama burası konser alanı yani. Şimdi insanlar sandalyelerini gölgeye atmışlar. Gölgede oturuyorlar. Bence çok da haklılar yani. Herkesin elinde zaten bir yelpaze gibi bir şey. Kendilerini gölgede dahi serinletmeye çalışıyorlar. Texas sıcağı çarpıyor adamı. En kalabalık yer burası. The Tender Guy diye. Tenders artı price'ı 20 dolara, Kanada artı price'ı 20 dolara, Chicken artı waffle'ı 20 dolara. Hepsini 20 dolara veriyor. Artık bu kadar kalabalık ne alıyor bilmiyorum. Texas olursa Meksika yemekleri olmadan olmaz tabii ki. Gördüğünüz gibi taco Texas tezgahının önünde bayağı dolu. Bu burada gerçekten sevilen bir yemek. Biz de seviyoruz, biz de yiyoruz. Siz de eğer Türkiye'de bulursanız bence yiyin, deneyin. Güzel. Türkiye'de nasıl yaparlar bilmiyorum ama Meksika'da gayet lezzetli. Biz de bir dondurma aldık, bir taşa çöktük arkadaşlar. Şimdi onu yiyeceğiz. Sıcaklık hala aynı derecesini, aynı seviyesini koruyor. Bir gıdım düşme yok gerçekten. Güneşin bir an önce batmasını istiyoruz çünkü burada sadece biz değil, herkes bunu almış durumda. Sandalyesi olmayanlar kendini taşlara atmışlar. Taşlar da sıcak bu arada, oturduk ama sıcak yani, soğuk değil. Çimenlere uzananlar var. Yani güneşli akşam 9 falan batmıyor mu? Aşağı yukarı 9'da batacak. 8.30-9'a doğru batacak güneşte. Biraz daha bu saatlere doğru serin olmasını bekliyorduk açıkçası. Zaten tipinden de belli. Tere baksanıza yani, inanılmaz terleri. Öyle ama herkesin keyfi yerinde. Herkes eğlencesine bakıyor. Köpekleriyle gelen var, çocuklarıyla gelen var. Konseri bekleyenler var. Şu anda biri çıktı galiba, insanları çağırıyor konser alanına. Yani bu kutlama aslında böyle 6-7 saatlik bir klasik festival gibi böyle. İnsanlar gelmişler. Kendi traklarında dükkanlarını açmışlar. Seyyar dükkanlarını açmışlar. Satış yapıyorlar. Dondurmadan takoya, takodan hot dog'a, her şey var aslında yani. Burada dediğim gibi prototip tuvaletler var, konser var. Akşamda muhtemelen Houston Downtown üzerinden bir firework gösterisi olacak ve bu şekilde tamamlanacak. Hava biraz daha serinlerse herkes için çok daha iyi bir gün olacak ama emin olun herkes şu anda burada
eğlenmesine bakıyor. Amerika'da eğer bir şey eğlenmek için yapılıyorsa insanlar gerçekten ondan eğleniyorlar. Bunlar da Amerikan ordusunun araçları. Burada sergileniyorlar. Bu arada bence ordu gücüne önem veren bir millet. Çünkü geçen gün biz Texas'ın kongre merkezindeyken bana bir soru sordular. Sizce bir savaş olsa İngiltere mi yener yoksa Amerika mı yener diye. Ben biraz yuvarlak bir cevap verdim. Geçiştirmeye çalıştım tabii ki. Ama o sorudan da anladım. Burada bunları görünce de yine pekişti bu anlayışım. Amerikalılar gerçekten ordu gücüne önem veriyorlar. Gerçek ekipmanlar var içinde. İçindeki ekipmanlar eskiden kullanılan ekipmanlar. Yani hani tabii ki son teknoloji değil ama yine de telsizli şusu buzu veren hala kullanılabilecek seviyedeki ekipmanlar. Rastlanmışız. Hüsnü'nün de standı var arkadaşlar. Bir Rockets fanı olarak, Alperen destekçisi olarak hoşumuza gitti onları da burada görmek. Hava biraz serinledi. Buranın kalabalığı da arttı arkadaşlar. Bir de tabii meşhur havai fişekleri izlemeye gelenler de artık bu meydana doğru geliyor. Çünkü downtown üzerinden olacak bütün havai fişek gösterileri. En azından benim okuduğum öyle. O havai fişekleri oradan bekliyorum. Bu havai fişekler bu arada bu bağımsızlık gününün 1. yılından itibaren her yıl aralıksız olarak arkadaşlar yapıyor. O zamandan beri bu bir gelenek. Bunu hiç aksatmıyorlar. Ben 16 yıl önce değişim öğrencisiyken bunu izlemiştim ama hiçbir şey hatırlamıyorum nasıl olduğuna dair gerçekten. O yüzden bugün bu vlogu çekiyorum ki hatırlayayım 20 yıl sonra bu 4th of July kutlamaları nasılmış. Aslında bugün Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı gün. Bağımsızlık Bildirgesi 2 Temmuz'da yazılıyor. 4 Temmuz'da kongre onaylıyor ve matbaaya gönderiyor. Aslında bağımsızlığı o gün onaylıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresi. Amerika Birleşik Devletleri dediğim zaman da o zaman 13 tane eyalet var arkadaşlar. Bu 13 eyalet İngiliz sömürgesi olan 13 eyaletten bahsediyorum. Yani Atlantik kıyısındaki 13 eyalet bu bağımsızlık bildirgesini imzalıyor ve Amerika Birleşik Devletleri sadece 13 eyaletle kuruluyor. Birleşik Devletler bayrağını göz önüne getirdiğiniz zaman 13 tane çizgi vardır. Bu 13 çizgi aslında bu 13 tane ilk eyaleti, yani 13 tane kurucu eyalet simgeler. Bayraktaki 50 tane yıldız ise şu andaki Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet sayısını simgeliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu günü tüm aile kutluyor. O kadar ki bu güne özel 150 milyon tane sosisli imal ediliyor. Evet, bu şaka değil bu rakam. Bunu yapay zekaya sorduğumda söyledi. Hadi yanlış söylesin 100 milyon söylesin, yani %50 şaşırsın. 100 milyon hot dog sadece bugüne özel tüketiliyor. Bütün aileler bir araya geliyor, grillini yapıyor, mangalını yapıyor ve bugünü hep beraber kutluyorlar. Bağımsızlık bildirgesi 4 Temmuz'da onaylanıyor, kongre bunu onaylıyor ama aslında o ipler İngiltere'nin krallığıyla Amerika'daki sömürgeler arasında çok önceden kopuyor. İlk olayın çıkış yeri Boston, olayın adı da Boston Çay Partisi. Evet, doğru, Boston Çay Partisi. Sömürgedeki sömürge kolluk kuvvetleri yerli kılığına girip Boston limanında demirli halde bekleyen gemilerdeki çayları limana döküyorlar. Ve ondan sonra Boston'da bir savaş başlıyor. Bunun sebebi de İngiltere'deki merkezi hükümetin Amerika'daki sömürgelerine çay için ekstra vergi koyması arkadaşlar. Buna da Boston Çay Partisi ismini vermişler tarihte. Güzel bir isim aslında. Bir de bu Boston Çay Partisi'ni turizm amaçlı da kullanıyorlar. 2024'ten 25'e geçerken o yılbaşı döneminde gitmiştik Boston'a. Böyle gerçekten teknede bir mizansen yapıyorlardı, tiyatro yapıyorlardı ve o çayların dökülme anını canlandırıyorlardı. Ve biz katılmamıştık. O tarihi anı tiyatrocular canlandırıyor, siz izlemeye gidiyorsunuz ama o anın bir parçası oluyorsunuz. Sizi oyunun içine alıyorlar. Yani Amerika bunun üzerine de çok gitmiş, bunu da kullanıyor yani. Hani bir maddiyatı çevirmiş. Her şeyi çevirdiği gibi. Evet, Amerika'da her şey sattığı gibi 4 Temmuz'u sattıkları gibi onu da satıyorlar. O olay, Boston Çay Partisi
bağımsızlık fitilini ateşleyen olaylardan bir tanesi arkadaşlar. İşte biraz komik ama tarihte çok önemli bir şey aslında. And when I missed you, so great, makes me feel bad. Going through jazz on my life. Kim bu hayratı koyuyorsa Allah ondan razı olsun vallahi. Hüsnü Belediyesi midir artık bilmiyorum. Çok sağ olsun. Arkadaşlar saatler ilerledikçe burası kokoreç kokuyor. Neden bilmiyorum. Standları bir daha gezdim. Acaba Türk standı var mı diye. Çünkü üstünde de çok fazla Türk restoranı var. Ama yok. İnanılmaz kokoreç kokuyor gerçekten. Anlam veremedim. Nereden geldiğini anlamadım çünkü standların yanına gidince birbirine çok karışıyor kokular. Bulamadık kokoreçi. Şimdi oturduk arkadaşlar 20 dakika sonra o her yıl yapılan havai fişek gösterileri başlayacak. Yerimizi aldık. Çok kalabalık. Alabildiğimiz en iyi yeri aldık. Bakalım neler göreceğiz onu da bilmiyorum. 2 kişi parkın üzerinden olacağını söyledi. Benim baktığımda şehrin üzerinden olacağı söyleniyordu ama cevabımız burada 2 kişiye sorduk. Onlar parkın üzerinden olacağını söylediler. Ona göre bir konum aldık. Neyle karşılaşacağız? Umarım bütün gösteri izleme şansımız olacak. Bütün insanlar şu anda doluştular abi. Parkın kenarına. Herkes havai fişekleri bekliyor. 5 dakikaya patlatmaya başlayacaklar. Hi Turkey, it's McKenna Earnhardt with Fox 26. We love Houston! Texas usulü havai fişekler az sonra başlayacak. Herkes bu anı bekliyor. Amerika'nın en büyüklerinden bir tanesi olacağını söyledi az önce buradaki sunucu. Biz de merakla bekliyoruz. İşte bu güzel. Evet bunlar bayağı güzelmiş.
güzel bitti. Gerçekten çok güzel bitti. Evet tamamladık. Yaklaşık bir 20 dakika sürdü. Ya tahminimden daha küçük bir şeydi. Ya şöyle fotoğraf makinesini yani telefonu yapmaya bile gerek yok. Yani ilk tuttuğumuzda oraya sığabiliyordu. Yani böyle çok büyük alanı kaplayan bir şey değildi. 2023'ten 24'e geçerken yılbaşını Brezilya'da kutlamıştık. Yani gerçekten Brezilya'da gördüğüm o havai fişek gösterisi şu ana kadar gördüğüm en güzel gösteriydi. O zaten böyle hani dünyadaki en iyi gösterilerden biri. Ben açıkçası Amerika'dan da öyle bir şey beklerdim. Bu benim ve 250. yıl bu. Her seneden daha da farklı. Ya benim tahminimin çok fazla kaldı ya. Brezilya'nın yılbaşı kutladığı kadar kutlayamıyorlar mı 250. yıl? Haklısın. Bir de bir tane Amerika haritası çıkaramadılar bak kardeşim. Ben çok bekledim yani hani havai fişekler böyle pıtır pıtır sönerken bir Amerika haritası çıkmaz mı yani? Bence de zayıf kaldı. Ki burası Amerika'nın en iyisi diyorlar ama ben sanmıyorum yani. En büyüğü bence New York'tadır. Çünkü birinci yılda da New York'ta başladı bu hikaye. Şimdi de her yerde devam ediyor. Bence en büyüğü New York'tadır ama bunlar en büyüğünün Texas'ta ve Houston'da olduğunu iddia ediyorlar. En büyüğü buysa New York'taki nasıldır? Belki gökdelenlerle beraber daha farklı bir görsel oluşturdu bilmiyorum. Ya o konuda da emin değilim. Geçen yıl dışında da 2025'ten 26'ya gelirken New York'taydık. Onda da işte büyük bir gösteri, yılbaşı gösterisi olacak dediler. Bir top var, o top inecek, ondan sonra havai fişek falan dediler. O da öyle çıktı. O da tahminimizin çok altında çıktı. Şu ana kadar bağımsızlık günü olsun, yılbaşı günü olsun. Amerika'da hep beklentilerimizin altında çıktı. Abi bilmiyorum ya. Yani Brezilya'daki yılbaşıyla asla karşılaştırılabilir değil. Merak edenler Boka'daki yılbaşı videomuzu da izleyebilirler. Oraya yine bir miktar koymuştum. Oradaki havai fişekler daha bedel. Hani çok sönüktü. Hem Brezilya hem buraya göre. Amerika bu işi böyle yapıyor. Böyle kutladı. Ne diyelim? 250. yılları kendileri için hayırlı olsun. Geldik, vakit geçirdik, gördük nasıl kutluyorlarmış. Ama Texas bizi bitirdi. Artık ben sıcaktan herhalde 3-4 kilo falan verdim. Biz de bu videoyu bitiriyoruz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz lütfen ve lütfen YouTube'da da beğenme butonuna basın. Hatta kanala abone olun. İyi dileklerinizi yorumlarda, şikayetlerinizi bana DM'den iletebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi günler, iyi hafta sonları artık her ne zaman istiyorsanız.